Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan, yeni bir anlatıdan merhabalar. Bu videomuzda çok önemli bir konumuz var. Bu konumuz gazetecilik nasıl olmalı veya ne yönde olmalı? Mesela ben internet üzerinde gazetecilik yapıyorum deyip de gazeteden haber okuyan insanın gazeteci olduğunu yani gerçekten sanmıyorum. Çünkü hani bu insan kandırmaya benzer. Hani ben senin paranı alıp sana bir şey getirmeyeceğim. Diyorum sana getireceğim ama getirmeyeceğim. Nasıl bir şey? Bu mantıksız bir durum. Hani genel kurguda bu saçmalık oluyor dostlar. Hani ben şimdi gazeteci olsam, kalkıp size burada videoda haber okusam, der misin, demez misiniz ki sen nasıl gazetecisin? Sen gazete yazmıyorsun. Demez misiniz? Dersiniz. Çünkü bu mantık aşamasında bile bir yoğurganlık yapıyor. E, Milletin yazdığını okuyarak gazeteci olunmaz. Okuyup aktaran olunur. Yani spiker olunur. Ben neyim dostlar? Ben de spikerim. Aslında benim yaptığım iş de spikerlik. Anlatmak spikerliktir bir yerden sonra da dostlar. Yıllardır ben anlatıcılık yapıyorum. Ayrı bir şey de. Hani YouTube'a başladığım ilk yıllardan beridir. Ben 5 yıldır bu işi yapıyorum dostlar. 6 yıldır. Bakın ben onlardan büyük değil. Bu işi 10 yıldır yapanlardan büyük değilim. Ama gerçekten kendimi haberci, gazeteci, bilmem neci olarak görmüyorum. Haberleri de yapıyoruz. Ayrı bir şey. Ama bu çok ayrı bir dünya. Şimdi gazeteyle spikerlik aynı şey değildir. Bunun en büyük örneği dostlar televizyondaki spikerler. Abi adam kadın diyor mesela ben gazeteciyim veya adam. Değil abi. Hani orada spikerlik yapıyorsun sen. Gazeteci olabilir misin? Pekala olabilirsin. Ama genel durum itibariyle bu şöyle bir duruma geliyor. Sen gazetecilik yapıyor musun? Yapıyorsun. Okey. Bu budur. Ama yaptığın iş e, gazete yazmak. Yanında ise bu iş biz gazeteciliği görmediğimiz halde nasıl senin gazeteci olduğunu kabul edebiliriz? Yani senin yazdığın bir köşe yazısını görmedikten sonra senin ismin geçmedikten sonra burada nasıl görebiliriz? Hani gazetede geçmez de. Mesela dostlar önceden benim babam işe gidiyordu. Sabah 6.30-7. Bakın 6.30-7. Bunu kızarak anlatmıyorum. 6.30-7 de dostlar. Kalkıyordu babam. Ben de aynı saatlerde kalkıyordum. Ben biraz babamdan önce kalkıyordum dostlar. 5.30-6 gibi ayağa dikiliyordum ben. Babamla aynı anda kahvaltı yaptığımız dönem içerisinde çok denk gelmiştim dostlar. Habertürk'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Ece Belen diye bir ablamız vardı. Bakın Ece Belen diye bir ablamız vardı. Bu ablamız ne yapıyordu? İşte veriyordu. Yazanların isimlerini veriyordu diye hatırlıyorum. Hani köşe yazısı olur. Ne bileyim haberi yazanların ismi olur. Onu veriyordu. Hani ama yanlış değilse tabii. Yanlış da olabilir. Ben de tam hatırlamıyorum. Üstünden bayağı geçti. Son dönemde onu görmemeye başladığımdan kaynaklı bilmiyorum. Gerçi yine de sabah haberlerinde görünüyordur. Ama konumuz bu değil. Şimdi dostlar hani dediğim muhabbet şudur. Ya dostlar daha demin özür dilerim. Alarm geldi. Yani bir anda videoyu kesmek zorunda kaldım. Neyse şunu söyleyeyim. Ya dediğim muhabbet. Aslında dostlar genelde e, haberciler de aynı şekildedir. Tamam belki gazetecilikten gelme anlatıcılık vardır. Ben ona bir şey demem ama gazeteciyim diyemezler. Anlatıcı olan, spiker olan bir insan ben gazeteciyim diyemez. Spikerse spikeri demesi lazım. Ha, ama şu da var dostlar. Şimdi ben hani bu işe gazeteciyim deyip de spikerlik yapan adama da bir şey demem. Yani o da paradır, o da paradır. Ama gazeteciyim deyip spikerlik yapıp halen daha gazeteciyim diyorsa ben bunda bir şeylik ararım yani. Düşüncesizlik ararım. İnsanı kandırmaya mı çalışıyorsun sen derim. Yani çünkü bu mantık açısından biraz tırt kalıyor. Yani gerçekten mantıksal bir bakımından bakıyorum ben gazeteciler ne abi yazan, çizen insanlar, anlatan insanlar, anlattığını yazan insanlar. Abi şimdi
sallıyorum anime yapan adam anime yapmadan animeci oluyor mu? Yok. Anime izlemeden anime izleye insan anime izlemiş oluyor mu? İzlemiş olmuyor. İzlememiş oluyor. Ben mesela anime izlemediğim zaman anime izlemiş mi oluyorum? Olmuyorum. Böyle bir mantık yok. Hani ben okuyorum, gazeteciyim. Bu mantıkla yaklaşacaksak ben de o zaman Einstein'ım. Hani öyle bir dünya olsa Einstein bile burada gelir yani tepemize küfür ederdi yani dostlar. Herkes bir şeyim diyor da hiç kimse bir şey değil aslında. Neyse. Gazete muhabbeti aslında dostlar içimizde kalanların dışarı çıkmasıdır. Ama gazetecilikte spikerliğin bir rolü yoktur. Aslında spikerlikte gazeteciliğin bir rolü vardır. Spikerler de aslında bence gazetecilikten geliyorlar. Spikerlik diye bir bölüm yok. Gazeteden geliyorlar. Bir nevi gazeteye yazılanlar da aslında anlatılan bir şey olduğu için yaşananları spiker gibi anlatıyorsun yanındaki adama. Diyorsun ki böyle böyle oldu bunu yaz. İşte savaşta 15 yaralı var. İşte bomba atıldı bilmem ne. Bu şekilde 35 yaralıya çıktı mesela diye yazdırırsın. Bu sen spikersin. Yazan adam gazeteci. Ha ama illa kağıt parçası olmasına gerek yok. Milliyet.com işte Hürriyet.com minimum başka yerler vardır. Bu olabilir. Bu gerçekten olabilir dostlar. Ama onun dışında işte ben haber okuyorum. Gazeteciyim diyorsa ben bu işin içinde bir hinlik ararım. Madem gazetecisin kardeşim yazdığın yazı nerede? Hani biz niye görmüyoruz? Mesela dostlar önceden hani yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi Ece Belen ablamız vardı Habertürk'te. Yani o ablamız halen daha belki sabah şeyi yapıyordu. Haberleri yapıyordur. Orada mesela diyordu ki Ahmet mesela yazmış bu köşe yazısını veya işte Mehmet yazmış gibi bir şeyler söylüyordu. Yani eğer doğru ise öyle hatırlıyorum. Yanlışsa başka birileri izlediyse bu ayrı bir durumdur. Bunu yazarsınız. Hani ben öyle hatırlıyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ya da ben mi aklımdan uyduruyorum yazarsınız. Ayrı bir durum. Hani ben de yanlış hatırlıyor olabilirim veya hani başka bir kanalda görmüşümdür. Hani öyle bir şeyler olduğunu bu kanalda görmüş gibi de söylüyor olabilirim. Çünkü bazen karıştırabiliyoruz. Hani o yüzden olabiliyor böyle şeyler. Bazen karıştırılabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar gazetecilik öyle hani okumakla gazeteci olmak bir değildir. Gazetecilik ayrı bir şeydir. Spikerlik ayrı bir şey. Bu dünyada böyledir. Böyle bilinir. Böyle yaşanır. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.